hoş geldiniz. Bugün mutfağımda şöyle güzel bir meyhane pilavı yapacağız. Bulgur pilavı. Kavurma pilav da deniyor. Bunun için malzemelerimiz 2 su bardağı bulguru yıkadım. Kasemde duruyor. 1 adet domates, 1 adet kuru soğan. Ben bu pilava patatesi çok yakıştırıyorum. Küçük küçük doğruyorum. 1 adet patates ve 5-6 tane de acı süs biberimiz var. Soğanımızı doğrayarak pilavımın yapımına başlıyorum. Yemeklik doğruyorum soğanımı. Her yemeğin yanına çok yakışıyor bu pilav. Aslında başlı başına kendi bir öğün sayılır. Yanına bir cacık veya ayran yaptığınız zaman pilav inanılmaz lezzetli oluyor. Soğanımızı doğradık. Biz evcek acıyı çok sevdiğimiz için ben acı süs biberi doğruyorum. Sizler sevmiyorsanız normal köy biberi veya acısız Charleston biber de doğrayabilirsiniz. Ama hafif acılı çok güzel oluyor bu pilav. Bunu da böyle çok küçük olmayacak şekilde yemeklik doğruyorum. Soğanlarımın içine alıyorum biberleri. Birlikte soteleyeceğiz çünkü. Şimdi domatesimi de doğruyorum. Domatesimi biraz küçük doğrayacağım. Evet, domateslerimizi de doğradık. Şimdi patatesimi doğruyorum. Patatesler küçük küçük olsun. Önce halka halka kesiyorum. Evet, şu şekilde küp küp doğruyoruz. Patateslerimi de doğradım, hazırladım. Şimdi pişirme işlemine geçiyoruz pilavımızı. Tenceremin altını yaktım. Şimdi zeytinyağı ilave ediyorum. Normal sıvı yağ ile de yapabilirsiniz. Şöyle tam bir çay bardağı gelmeyecek şekilde bir yağ koydum. Şimdi biberle soğanı bir miktar kavuracağım. Biraz kavruldular. Çok böyle renkleri kararmasın zaten. Şimdi salçasını ilave ediyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı domates salçası. Yarım yemek kaşığı da biber salçası. Salçamızı şimdi çok güzel karıştıralım. Hiç topak kalmasın. Salçam Adana salçası arkadaşlar. Güneşte kurutulmuş. Pişirme değil. Biber salça. Salçamız da çok güzel kavruldu. Şimdi doğradığım domatesleri ilave ediyorum. Şimdi bir miktar domatesle pişmesini istiyorum. Domatesler biraz ölsün. Tuzunu ilave ediyorum. Şöyle 2 çay kaşığı. Sonra tuzuna yine bakarım. Ben şöyle çok az bir şeyde kimyon koyuyorum. Arzu ederseniz, severseniz kimyon tadını siz de koyun. Çok güzel oluyor. Yarım çay kaşığı kadar. Ve karabiber. Acı süs biberi doğradığım için pul biberi koymuyorum. Yaprak biber koymuyorum. Acılığı böyle bu şekilde iyi. Tencerenin altını biraz kısıyorum. Şimdi doğradığım, küp küp doğradığım patateslerimi ilave ediyorum. Domateslerle birlikte biraz pişsin istiyorum. Bulgurumu ilave ediyorum. Şöyle 1-2 kez salça ile birlikte suyunu koymadan önce kavuracağım. Bu kavurma işlemi
pilavı daha lezzetli hale getiriyor. Muhakkak suyunu koymadan önce siz de şöyle bir iki kavurun. Evet. Tam 4 bardak su koydum. 2 bardak bulgura. Şimdi kaynayınca altını kısacağım ve pişirmeye devam edeceğim. Pilavımız yavaş yavaş pişiyor. Dediğim gibi altı kısık. Demlene demlene pişsin. Her bulgurun su çekme özelliği farklıdır. Suyumuzu kontrollü koyalım. Şimdi arkadaşlar bu meyhane pilavı diğer pilavlar gibi tamamen suyunu çektirmiyoruz pişerken. Şimdi ben bunun altını söndürüyorum. Bakın şöyle hafif sulu. Bu şekilde altını söndürüp bırakacağız ve çok iyi dinlenmesini, demlenmesini bekleyeceğiz. Bu pilavın özelliği bu kıvamdayken altını kapatıp dinlendirmek. Pilavımız çok güzel dinlendi. Bakın o hafif sulu hali gitti. Gayet güzel oldu. Şöyle bir servis hazırladım. Pilavımı oraya koyacağım tabağıma. Çok güzel kokuyor. Mis gibi. Ben bu pilavı çok severim. Çok da sık yaparım. Dediğim gibi bu pilav aslında kendi başına bir öğün. Yanında bir bardak ayran veya biraz cacıkla gayet güzel bir öğün oluşturur. Evet arkadaşlar, bugünkü tarifim meyhane pilavıydı. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.